Herkese merhaba. Bugün 3 boyutlu tarayıcım ve 3 boyutlu yazıcımdan faydalanarak araba parçaları üreteceğim. Evet, bütün parçaların montajını da tamamladım. Ben bu konuda uzman olan biri değilim. Aslında bunu videonun başında söylemem lazımdı ama olsun. Bu kısmını videonun başına da yine entegre ederim. Bu bir deneyim videosu oldu. İnternette görüyordum. Araç parçaları üretiliyor sürekli olarak. Bunu profesyonel olarak yapan firmalar da var. Acaba ben de bunu yapabilir miyim? Deneyeyim ve bu esnada edindiğim tecrübeleri sizinle, sonuçları sizinle paylaşayım istedim. Elbette kusur. 3 boyutlu yazıcıların en fazla kullanıldığı alanlardan bir tanesi de otomotiv sektörü haline geldi. Büyük markalar aslında bu teknolojiyi uzun yıllardır kendi üretim bantlarına entegre ettiler. Belki direkt olarak kullanılabilecek parçalar yapmıyorlar ama özellikle prototip kısmında 3 boyutlu yazıcılardan sıklıkla faydalanıyorlar. Hatta yıllar geçip teknoloji ilerledikçe artık direkt olarak 3 boyutlu yazıcıdan çıkan parçaların arabaların içlerinde hatta dış gövdelerinde bile kullanıldığını görmeye başladık. Tabii bu teknolojiye sadece üretim öncesi esnasında değil sonrasında da ihtiyaç duyuyoruz. Özellikle eski arabaların yedek parçalarında. Bu parçalar hiç bulunamayabiliyor ya da bulunsa dahi çok yüksek fiyatlara satılıyor. İşte 3 boyutlu tarayıcı ve yazıcılar da tam bu noktada devreye giriyor. Ben de bu noktada şöyle bir senaryo üzerinden gittim. Örneğin arabamın dikiz aynasının plastik parçası kırılmış. Aynı şekilde depo kapağı ve iç mekanda da gözlük kılıfı. Tabi bu tarz parçaları taratabilmek için nesnenin orijinaline sahip olmanız lazım. Yani dikiz aynası mesela benim sol taraftaki dedim kayboldu ya da kırıldı. Ancak sağ taraftaki sağlam. Bunun taramasını yapıp aynalama yöntemiyle tamamen modeli ters çevirerek sol tarafa uyumlu hale getirebiliyorsunuz. Ya da depo kapağınız kırıldı, bir dişlisi bir şeyi kırıldı. Ancak genel hatlarıyla elinizde bir nesne var. Bunun taramasını yapabilirsiniz. Hiçbir şey bulunamadı. Sağlam olan muadil bir araçtan parça alınabilir, taranabilir ve kendi aracınızda kullanılabilir hale getirilebilir. Ben bu taramalar esnasında Creality'nin Raptor X model 3D tarayıcısını tercih ettim. Mavi lazer teknolojisine sahip endüstriyel sınıf mavi lazerler bulunuyor ve çok keskin hassasiyette tarama yapabiliyor. Bu taramaları yaparken BCC yazılımdan destek aldım. Daha önce kendileriyle Raptor X ile endüstriyel sınıf bir tarayıcıyı da mukayese etmiş ve sonuçların birbirine çok yakın çıktığını tespit etmiştik. BCC yazılım profesyonel tarama hizmeti sağlıyor. Bunun sonrasında eğer modelleme ihtiyacı olursa ya da sıfırdan bir şey modellenmesi gerekiyorsa Siemens NX gibi güçlü bir yazılım kullanıyorlar. Aynı zamanda bu yazılımın satışını yapıyorlar ve eğitimini de veriyorlar. Beni bu projemde de destekledikleri için kendilerine çok teşekkür ediyorum. Eğer siz de böyle hizmetler almak isterseniz kendilerinin iletişim bilgisini açıklama bölümünden bulabilirsiniz. Aracımın parçalarını söktüm ve BCC yazılıma gittim. Onların tarama konusundaki tecrübelerinden faydalanarak kendi tarayıcımla kendi aracımın parçalarını tarattım. 3 boyutlu tarama işi gerçekten uzmanlık istiyor. Ancak neredeyse hiçbir araç parçası tarandıktan sonra direkt baskıya hazır halde olmuyor. Çünkü bu modeller üzerinde tırnaklar, dişliler olabiliyor. Çok ince detaylar olabiliyor ve bu da montajı etkiliyor. O nedenle tarama datası üzerinde az ya da çok mutlaka belli düzenlemeler yapılması gerekiyor. Örneğin bu dikiz aynası üzerinden size hem ham tarama dosyasını hem de üzerinde düzenlenme yapılmış olan halini göstermek istiyorum. Dış yüzeyinde herhangi bir sıkıntı yok. Gayet güzel bir şekilde tarama yapılmış. Ancak içerideki tırnaklarda eksiklikler var. Sonuçta 3D tarayıcılarında belli sınırları var. Lazer belli noktaları görebilirken bazı noktaları ise göremiyor. O nedenle gördüğünüz bu kısımlar 3D tarayıcının bize verdiği referans noktalar ve ölçüler üzerinden yeniden modellendi ve aynı zamanda bu ufak parçalar işlevine olumsuz bir etki etmeyecek şekilde 3 boyutlu yazıcıdan basılabilecek daha uygun bir hale getirildi. Kimi noktalar kalınlaştırıldı, bazı noktalarda ufak şekil değişiklikleri yapıldı. Ben aldığım eğitim dolayısıyla 3D Max programına hakimim ancak bunu sadece mimari alanda kullanıyorum. Bu tarz amorf yapıları, teknik parçaları çizip modelleyemiyorum. Ancak ufak bir parça üzerinde deneme yapmak istedim. Bu gördüğünüz gözlük kılıfının iç kısmında sünger bir yapı var ve tarama esnasında da bunu çıkartamadım çünkü buraya yapıştırılmış. Dolayısıyla tarama bitip baskısını aldıktan sonra içindeki o süngerimsi yapı örnek baskı üzerinde de oldukça bozuk bir şekilde çıktı ve bu beni rahatsız etti. Ben de buradaki pürüzleri düzeltmek için daha önceden de birkaç defa kullanmayı denediğim Blender programını indirdim. Blender ücretsiz bir program. Siz de indirip kullanabilirsiniz. Çok komplike bir programdır. Kullanım alanı çok geniştir. Mimariden tutun da animasyonlara, sinema sektörüne, hatta karakter modellemeye kadar birçok alanda kullanılabiliyor. Daha önceki kullanımlarımda
model üzerinde ufak tefek düzenlemeler yapmıştım. Buradaki komutlardan bir tanesi smooth. Sanki dijital model üzerinde bir zımpara yapıyormuş gibi düşünebilirsiniz. Son derece amatör bir kullanıcı olmama rağmen ufak tefek basit komutlarla yüzeyde bazı düzenlemeler yaptım. Bunların farkını da size şimdi yakından göstereceğim. Mükemmel bir sonuç elde etmesem de ilk modelle ikinci model arasında ciddi farklar olduğunu siz de görebilirsiniz. Hatta model üzerinde bazı noktalarda 3 boyutlu tarayıcı için yapıştırdığım takip markerlarının izleri bulunuyordu. Düzenlemelerden sonra bunlar da ortadan kalktı. Tabii bunlar benim yaptığım ilk denemelerdi. Sonrasında ise gördüğünüz gibi bir sürü baskı aldım. Tarama kısmı daha zor olur sanıyordum ama baskı kısmında daha fazla zorlandığımı söyleyebilirim. Tabii tarama aşamasında profesyonel bir ekipten yardım almanın da bana hız kazandırdığının farkındayım. Şimdi arabanın dış çevresinde kullanılacak, dışında kullanılacak olan parçalarda ısıya dayanıklı bir malzeme kullanmam gerekiyordu. Yıllardır birçok projemde kullandım. ASA çok güzel bir malzemedir. Ultraviyole dayanımı da yüksektir. Hoş, ben bu parçaların üzerinde boyama yapacağım, vernik atacağım. Dışına bir kaplama gelecek. Ultraviyole dayanımı zaten otomatikman gerçekleşecek ama ısı dayanımı da önemliydi. ASA ısıya da dayanıklı bir malzeme. O nedenle onu tercih ettim. Bunun haricinde ne olabilir? HT PETG denedim. Yüksek ısı dayanımına sahip olan PETG ile de bir baskı aldım. Sırf baskı kalitesini görmek için PLA ile de denemeler yaptım ama dış mekanda istediğiniz kadar yüzeyini kaplayın, PLA olmuyor. Bunlar daha önce denendi. Çünkü çok çabuk yumuşayan bir malzeme. Bunu kullanamazsınız. Ama ASA, HT PETG gibi, hatta PA naylon malzeme kullanılabilir. PA'nın da gene HT versiyonları var. Yüksek ısı dayanımını, karbon katkılı olan versiyonları var. Bunlar kullanılabilir malzemeler. İç kısımda da, arabanın iç kısmında da yine aynı şekilde bu malzemeler kullanılabilir. Tabi bu tarz mühendislik filamentlerini kullanabilmek için en basit şekilde kapalı kasa bir yazıcıya ihtiyacınız var. Kimi zaman bu da yeterli olmayabiliyor. Bir kabin içi ısıtma ihtiyacı olabiliyor. Özellikle az önce bahsettiğim naylon gibi filamentlerde. ABS ASA'da da bunun avantajı fazla oluyor. Ben Creality'nin K2 Plus modeliyle bunların birçoğunu bastım. Tabi baskı ebadının da 35'e 35 olması, iç ısıtmasının olması, tablasının 120 dereceye, nozülün 350 dereceye kadar çıkabiliyor olması bu gibi filamentlerin kullanımı için, araç parçası üretimi için onu ideal bir yazıcı haline getiriyor. Tabi tek deneme yaptığım yazıcı bu da değildi. Gene K2 serisinden Pro'yu da kullandım. O da çok iyi bir yazıcı. 30'a 30 baskı alanı var. Yine birçok projede kullanılabilir. Kabin içi ısıtıcı keza aynı şekilde var. Bambu H2D vardı elimde. Onunla da denemeler yaptım. Yine kabin içi ısıtmaya sahip olan çift nozüllü bir yazıcı. Hatta hani bir nozülünü destek filamenti içinde kullanılabilir. Belki avantajı da olabilir. Yani mantığını size aslında söylemek istedim. Mutlaka bu yazıcıyı tercih edin anlamında değil. Kabin içi ısıtması, büyük baskı alanına sahip olan kapalı kasa yazıcılarla bu gibi işler yapmak çok daha kolay olur. En çok hangi noktada takıldın derseniz destek ayarları ve parçayı konumlandırma konusunda sıkıntılar yaşadım. Mesela şunu özellikle sökmedim. Artık videonun son kısmında sökeceğim. Şu gözlük kılıfının parçası bu. Neden böyle konumlandırdım? Bir sürü destek kullandım. Hani bunu yatırarak daha az destek malzemesiyle daha kısa sürede baskı alınmasını sağlayabilirdim ama bu tarz yatay bir şekilde konumlandırma yaptığınızda katman izlerini pek görmüyorsunuz ve en üst noktaya geldiğinizde şu dairesel katman çizgileri de çok az görünüyor. Yani mesela bu model üzerinde ben hiçbir işlem uygulamam. Çünkü çok ufak izler var. Direkt olarak kullanıma hazır olduğunu söyleyebilirim. Bunda da öyle denemeler yaptım. Yani şu şekilde de denedim. Az bir kısma böyle o dairesel katman çizgileri gelsin diye. Şöyle de yatırdım. Bu şekilde de kullandım. Çok farklı varyasyonları denedim. Ortalama kalite aldığım bir parça üzerinden gideceğim aslında boya kısmına geçtiğimde. Birazcık da çizgiler belli olsun istedim. Kendi şartlarımla, kendi imkanlarımla bunu gerçekleştireceğim. Yani bir otomotiv sanayine gidip buna macun zımpara yaptırmayacağım. Kendi kendime evdeki şartlarımla bu parçayı ne kadar iyi bir şekilde üretip üretmediğimi size de göstermek istiyorum. Kendim de görmek istiyorum elbette. Şimdi o kısma geçiyoruz. Buraya kadar olan kısımda sorularınız varsa lütfen onları aşağıda belirtin. Cevaplamaktan memnuniyet duyarım. Şimdi ben boya aşamasına geçiyorum. Onları da size aşama aşama anlatacağım. Sonrasında da bakalım parçayı yerine takacağız. Orijinaliyle beraber şöyle bir mukayese edeceğiz. Ne kadar başarılı olup olmadığını da hep beraber artık karar veririz.
Şimdi bu aşamaya kadar ne yaptık? Baskıyı aldıktan sonra macunlamayı düşünmediğim kısmı macunladım. Çünkü şey olacaktı. Çok fazla çizgi vardı buralarda. O nedenle yani üst kısmı en azından macunlama ihtiyacı hissettim. Şimdi dolgu astarı sıkacağım. Dolgulu astar, bunun kapatıcılık özelliği var. Farklı markaların bulunuyor piyasada böyle dolgulu astarları. Kapatıcılık özelliği çok yüksek. Yani böyle işte bu mesela 100 mikron katman kalınlığında basıldı. 100 mikronu böyle 2 katta falan kapatabilmesi lazım. Bakalım. Evet, final gününe geldik. Şimdi artık yaptığım parçaları yerine takma zamanı. Son günde de yine çeşitli amatörlükler, hatalar devam etti. Birazdan videonun sonunda bunlardan bahsedeceğim. Ama önce şu parçaları bir yerine takalım. Tabii yerine takacağım, rengine falan da bakacağız ama arabam maşallah o kadar temiz ki boyanın renginin bile tutup tutmadığını anlayamayacağız. Şöyle ufaktan bir sileyim önce. Ondan sonra yerine takalım. Sileyim dediğimde öyle profesyonel temizlik malzemesi ya da bezleriyle değil yani bir mendil ve şeyle kolonyayla şöyle hafif sileceğim, rengini anlayalım en azından. Evet, yerine çok güzel oturdu. Dediğim gibi en önemlisi de şu mekanizmanın düzgün bir şey, yani bunların yerine oturması ve mekanizmanın şu hareketi yapabilmesi önemliydi.
Çok da güzel oldu. Bence rengi de arabaya yakıştı. Evet, bütün parçaların montajını da tamamladım. Ben bu konuda uzman olan biri değilim. Aslında bunu videonun başında söylemem lazımdı ama olsun. Bu kısmını videonun başına da yine entegre ederim. Bu bir deneyim videosu oldu. İnternette görüyordum. Araç parçaları üretiliyor sürekli olarak. Bunu profesyonel olarak yapan firmalar da var. Acaba ben de bunu yapabilir miyim deneyeyim ve bu esnada edindiğim tecrübeleri sizinle, sonuçları sizinle paylaşayım istedim. Elbette kusursuz sonucu hedeflemiştim ama pek de istediğim gibi olmadı. Evet, güzel neticeler elde edildi ama birçok aksilikle de karşılaştım ve edindiğim tecrübelerin hepsinin neticesinde aslında bu teknolojiyi kullanarak kusursuz ürünler de ortaya çıkartılabileceğini öğrendim. Eğer güzel bir tarama yapıp iyi bir baskı alırsanız, ardından da doğru malzemeleri doğru teknikle uygularsanız o zaman çok iyi sonuçlar elde edersiniz. Ben bu projeye yeniden başlasam daha mı iyi sonuçlar elde ederdim? Bence kesinlikle öyle. Hem de bunu daha kısa süre içerisinde yapardım. Örneğin macun işini sadece katman izlerinin yoğun olduğu bölgelerde değil genel olarak yapardım. Çünkü uygulama esnasında dolgu astarının tek başına yeterli olmadığını anladım. Hatta depo kapağı üzerinde çok küçük noktaları kapatmak için macun kullandığım kısıtlı bir alan vardı. Çok ince bir macun geçilmesine rağmen oradaki yüzey çok pürüzsüzken diğer yanda ise katman izleri hala biraz belli oluyordu. Macun zımpara tek çözüm değil. 3 boyutlu baskıları pürüzsüz hale getirebilmek için çeşitli kimyasallar da kullanılabiliyor. Örneğin benim bildiğim piyasada 3D Smooth diye bir ürün var. Bu ürün ABS, ASA, PETG ve PLA gibi ürünlerin yüzeyini pürüzsüz hale getirmenize yardımcı oluyor. Tabi bunu uyguladığınızda yüzeyde aslında ufak bir erime gerçekleşiyor. Malzeme plastiği çözdüğünden dolayı orası pürüzsüz ve parlak bir hal alıyor. Bunu bu gibi detaydan uzak yuvarlak hatları olan nesneler üzerinde tercih edebilirsiniz. Ancak üzerinde sivri ince detaylar varsa bu detay kayıplarına neden olacaktır. Macundan sonraki işlemler de çok önemli. Astar, boya ve vernik için de şöyle önerilerde bulunabilirim. Bir defa ince katmanlar halinde uygulamalı ve kuruma süresini beklemelisiniz. Mesela ben 2 kat arasında 15 dakikalık beklemenin yeterli olabileceğini okumuştum. Ancak bu 15 dakikalık bekleme mesela yüzeyin zımparalanması için kesinlikle yeterli değil. Böyle bir işlem yapmak istiyorsanız çok daha uzun süreler beklemeniz gerekiyor. En büyük handikapım vernikte oldu. Vernik uygulamasını yaptıktan sonra 24 saat bekleyeyim dedim. İnternette bu tarz bilgilere ulaşmıştım. Yaklaşık 20-22 saat sonra parçalara baktım, dokundum. Herhangi bir problem yok. Poşete koydum ve arabanın yanına indim. Parçaları poşetten çıkarttığımda ise tam bir hayal kırıklığı oldu. Çünkü poşetin o kırışıklık izleri bile verniğin üzerine çıkmıştı. Buna çok üzüldüm açıkçası. Çünkü çok ciddi emek verdiğim bir projeydi ve son dakika öyle poşet izlerinin, el izlerinin üzerinde çıkması iyi olmadı. Verniğin kuruma süresi 24-48 saat arası diyordu. Tabii kış aylarındayız. Erken davrandım bence. 24 yerine 48 saat beklesem belki böyle bir problemle karşılaşmayacaktım. Tabii yaşanılan bu kötü olay bana bir tecrübe ve bilgi olarak geri döndü. Bu tarz konularda uzmanlığınız varsa eğer lütfen bunları yorum bölümünde bizimle paylaşın. Bu tarayıcı olabilir, yazıcı olabilir ya da baskıdan sonra yaptığım işlemlerle alakalı olabilir. Çünkü eğer doğru bilgilerinizi bizimle paylaşırsanız bu hem benim için hem de videoyu izleyip yorumları okuyanlar için çok faydalı olacaktır. Bir diğer isteğim de bu videoyu izleyen tüm izleyicilere. Benden genelde videoyu beğenin ya da abone olun gibi yönlendirmeler pek duymazsınız. Bunu bu arada yanlış bulduğum için söylemiyorum. Sadece aklıma bile gelmiyor böyle bir şey söylemek. Hani videoyu beğendiyseniz zaten beğeniye tıklamışsınızdır diye düşünüyorum. Ama biraz fazla uğraştığım bir proje oldu. O nedenle eğer buraya kadar izlediyseniz videoyu beğenir ya da abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Kanalı maddi olarak desteklemek isteyenleriniz olursa süper teşekkür ya da kanala katıl butonlarını da yine kullanabilirler. YouTube'un getirdiği yeni sayılabilecek bir özellik var. Uygulama üzerinden bunu izliyorsanız özellikle cep telefonu, tablet gibi yorum kısmını kaydırdığınızda bir hype puanı da verebiliyorsunuz. Buradan videoya eğer bir hype puanı verirseniz ve belli bir sıralamanın üzerine çıkarsa video daha fazla kişiye ulaşıyor. Bu gibi konularda da beni desteklerseniz sevinirim. Tarayıcınız ve yazıcınız sorunsuz, taramalarınız, baskılarınız kusursuz olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.